Bu videoda Türkiye'nin en büyük mobil satış platformlarından, pazar yerlerinden biri olan Trendyol'da nasıl satıcı olunacağından ve başvuru sürecinin nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğim. Üstelik satıcı olmak için hiçbir ücret ödemek de gerekmiyor. Fakat öncesinde kısaca online pazar yerlerinin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl bir etkileri olduğunu anlatacağım. Daha fazlası için hemen bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun ve çan simgesine tıklayın. Online pazar yerleri satıcılarla alıcıları bir araya getiren ve iki taraf arasında güvenli alışveriş sağlayan platformlardır. Bu tür platformlar bilinir olmaları, güvenilir olmaları ve ürün çeşitliliği sunmaları sebebiyle tüketiciler tarafından müstakil e-ticaret sitelerine göre daha çok tercih edilirler. Ağ etkisine sahiptirler ve bu sayede yüksek hacimli alışveriş imkanı sağlarlar. Gelir modelleri ise sistemleri üzerinden satılan her ürün için aldıkları bir miktar komisyondur. Bu gelirin çoğunda yine platformu işletmek, tanıtmak ve geliştirmek için kullanırlar. Şöyle izah edeyim. Eğer internetten ürün satmayı ve son kullanıcıya kendi başınıza ulaşmayı düşünüyorsanız dijital pazarlama, arama motoru optimizasyonu, sunucu, personel, e-ticaret altyapısı ve bunun gibi maliyetler sizi maddi açıdan epey zorlayabilir. Tüm bu maliyetlere katlanmanıza rağmen satış miktarınız beklediğiniz seviyeye ulaşmayabilir. Çünkü e-ticarette marka haline gelmek, kitle oluşturmak, bu kitlenin sadakatini kazanmak, ardından da onu koruyup büyütmek, nihayetinde de yüksek hacimli satış yapmayı başarmak ancak çok yüksek bütçeler harcanarak uzun bir zaman içerisinde ve alanlarında uzman kadrolarla çalışılarak başarılabilir. Bir üretici, satıcı olarak bu operasyonu üstlenmeye kalkmanız ek olarak sizi asıl işinizden alıkoyar. Son kullanıcıya kendi başınıza ulaşmaya çalışmak yerine Trendyol online pazar yeriyle çalışırsanız tüm bu e-ticaret operasyonu yükü, stresi ve maliyeti ortadan kalkar. Çünkü Trendyol zaten yüksek hatta astronomik tanıtım bütçesine, etkili satış kanallarına, yüksek trafiğe, yüksek müşteri sadakatine, alanlarında uzman kadrolara ve gelişmiş bir altyapıya sahip. Şimdi de bazı önemli rakamlara bakarak bu platformu daha yakından tanıyalım ve etkisini daha iyi anlayalım. Son bir yıldaki ürün satış adedi 300 milyonun üzerinde ve artıyor. Platforma kayıtlı üye sayısı 35 milyonun üzerinde ve artıyor. Ve son bir yılda Trendyol uygulaması 45 milyondan fazla indirildi. Günlük tekil ziyaretçi sayısı 15 milyon, dijital pazarlama bütçesi ise 2 milyar Türk lirasının üzerinde. Böyle güçlü bir platformda yüksek hacimli online satış yapabilmek için gerekli olan tek şey satıcı olmak ve ürünleri eklemek. Üstelik satıcı olmak için hiçbir ücret ödemek de gerekmiyor. Trendyol'da satış yapabilmek için bir e-ticaret siteniz olması gerekiyor mu? Hayır. Hali hazırda bir e-ticaret siteniz olması şart değil. Ürünlerinizi doğrudan size verilecek panelden sisteme yükleyerek satışa sunabilirsiniz. Peki Trendyol'da satış yapabilmek için şirket olmak şart mı? Evet. Trendyol'da ticari faaliyet göstermek için anonim, limited veya şahıs şirketi tipinde bir kuruluşunuzun olması gerekiyor. Başvuru sırasında şahıs şirketlerinin TC kimlik numarası, anonim limited şirketlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmesi zor. Şimdi birkaç basit adımda Trendyol'a nasıl başvuru yapılacağını öğrenelim. Öncelikle Google'a Trendyol yazıp arattıktan sonra çıkan sonuca tıklayarak ya da tarayıcımıza trendyol.com yazıp Enter'a tıklayarak Trendyol sitesini açıyoruz. Ardından sağ üst köşedeki Trendyol'da satış yap yazısına tıklıyoruz. Karşımıza Trendyol satıcı başvurusu sayfası açılıyor. Öncelikle adımızı, soyadımızı, cep telefonu numaramızı, e-posta adresimizi giriyoruz. Daha sonra satacağımız ürünün kategorisini seçiyoruz arkadaşlar. Buradaki kategorilerden ürünümüze en uygun olanını seçiyoruz. Daha sonra şirket türümüzü seçiyoruz. Anonim, şahıs, limited, kolektif şeklinde seçenekler var. Buradan arkadaşlar kendi şirket türümüzü seçiyoruz. Daha sonra şahıs şirketi olduğu için TC kimlik numarası alanı açılıyor ama anonim şirket deseydik vergi kimlik numarası alanı açılacaktı. Şirket türümüze uygun kimlik numaramızı giriyoruz. Daha sonra arkadaşlar Barsa referans kodumuz. Bu marketing çalışmaları için sanırım bir süre sonra dağıtılacak. Şu anda elinizde böyle bir kod yoksa buraya girmenize gerek yok. Video açıklamamı bir kontrol edin arkadaşlar. Video açıklamamda bir kod varsa onu buraya girin ve devam et butonuna tıklayın. Trendyol satıcı başvurusunu tamamla sayfası açılıyor. Bu sayfada da önce satış yapmak istediğimiz ana kategoriyi seçiyoruz. Ardından eğer Trendyol yetkilileri tarafından bize bir kod verildiyse onu bu alana giriyoruz.
Böyle bir kod verilmediyse boş bırakıp devam ediyoruz. Sonrasında sol alttaki alandan varsa satış yaptığımız diğer online pazar yeri satıcı sayfamızı ya da kendi e-ticaret sitelerimizin bağlantılarını ekliyoruz. Yandaki artı simgesine tıklayarak birden fazla site ekleyebiliriz. Eğer herhangi başka bir web sitesinde ya da online pazar yerinde satış yapmıyorsak bu alanı boş bırakıp sağdaki herhangi bir web sitesinden satış yapmıyorum ibaresini işaretliyoruz. Son olarak sol alt köşedeki verilerin korunması koşullarını okudum, kabul ediyorum alanını onaylayıp sağdaki başvuruyu tamamla butonuna tıklıyoruz. Butona tıkladıktan sonra da başvuru talebiniz alınmıştır yazısını görüyoruz. Hepsi bu kadar. Başvurunuzu ilettikten sonra Trendyol ekibi başvurunuz için bir ön değerlendirme yapıyor. Başvurunuz bu adımla uygun görülürse onaylanıyor. Başvurunuz onaylanırsa size bir onay e-postası iletiliyor ve satıcı paneline giriş yaparak eksik belge bilgilerinizi girmeniz isteniyor. Yüklediğiniz bilgi ve belgeler Trendyol ekibi tarafından değerlendirilirken sizler de ürünlerinizi Trendyol sistemine yüklemeye başlayabiliyorsunuz. Tabii başvurunuzun onaylanmama ihtimali de var. Onaylanmayan başvurular ileride ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilebilir. Başvurunuzun olumlu değerlendirilmediğine dair bilgi içeren e-posta tarafınıza ulaştıktan 30 gün sonra tekrar başvuru yapabilirsiniz. Ancak eksik bilgi sebebiyle onaylanmama durumunda aynı gün içinde revize yapıp tekrar başvuru yapabilmeniz mümkün. Başvurunuz onaylandıktan sonra size gelen e-postayla gireceğiniz satıcı panelinde yer alan sözleşmeyi indirip çıktısını almalı ve komisyon vade tablosunun her sayfasını yetkili kişiye imzalatmalı ve kaşeletmelisiniz. Ardından imzalanan sözleşmeyi tarayıp dijital dosya haline getirerek öncelikle Trendyol satıcı paneline yüklemeli. Sözleşmeniz onaylandıktan sonra da fiziksel sözleşmeyi de Trendyol'a kargoyla göndermelisiniz. Kargo üzerine sözleşme birimi dikkatine yazmalısınız. Sonra da firmanıza ait belgeleri Trendyol satıcı panelinden yüklemelisiniz. Limited ya da anonim şirketiyseniz Trendyol satıcı sözleşmesine ek olarak faaliyet belgesi, vergi levhası, sicil gazetesi ve imza sürküsü belgelerini yüklemeniz gerekiyor. Şahıs firmasıysanız Trendyol satıcı sözleşmesine ek olarak vergi levhası ve imza beyannamesi belgelerini yüklemelisiniz. Faaliyet belgesi son 6 ay içerisinde şirketin bağlı olduğu meslek odasından veya ticaret odasından alınmış olmalıdır. Vergi levhasının ise en güncel hali eklenmelidir. Bilgi ve belgelerinizin tamamlanması, ürünlerinizin kontrolü ve entegrasyon sürecinizin tamamlanmasının ardından mağazanız Trendyol'da satışa başlar. Hepsi bu kadar. Daha fazla gecikmeden hemen Trendyol satıcı başvurunuzu yapın ve yüksek hacimli ürün satışı ayrıcalığını yaşamaya başlayın. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse ve bu konularda daha fazla içerik üretmemi istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı ihmal etmeyin.